Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Reçel kavanozlarından baharat takımı yapıyorum. Öncelikle kavanozun boyanmasını istemediğim yerlerini kağıt bantla bantladım. Ardından boyamaya geçtim. Bir sünger parçasıyla antik beyaz akrilik boyayla boyadım. 2 kat boyamam yeterli oldu. Kavanozların üzerindeki etiketleri nasıl çıkardığımla ilgili bir video yayınladım Instagram sayfamda. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Kısaca bahsedeyim. Kağıt etiketli bir kavanozu öncelikle su dolu bir kabın içerisinde bekletiyorum. Kağıt iyice ıslandıktan sonra da bir bıçak yardımıyla kazıyorum. Kağıt böyle tamamen ıslandıysa çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yapışkan izleri kaldıysa telleyerek pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Kavanozları ve kapaklarını 2'şer kat boyadıktan sonra kavanozların üzerine bu puantiyeli stencil şablonu uygulayacağım. Şablonu hareket etmemesi için gergin bir şekilde kağıt bantla sabitledim ve stencil fırçasıyla boşlukları doldurarak boyadım. Kullandığım renk Rich'in Chalked serisinden Başak Sarı. Bu elimdeki benim 9 yıl önce aldığım ilk stencil şablon. Birçok çalışmamda kullandım ama hala sapasağlam duruyor. Puantiyeleri videoda gösterdiğim şekilde bütün kavanozlara uyguladım. Şablonun yetmediği arkada kalan boşluğu da aynı şekilde tamamladıktan sonra kapakları boyamaya geçtim. Kapaklar içinse haki yeşilin içerisine biraz beyaz karıştırarak tonunu açtım ve elde ettiğim yeşil rengiyle boyadım. Tüm kapakları aynı rengi boyadıktan sonra Pinterest'ten bulup A4 kağıdına renkli çıktı aldığım bu kağıtları dekopaj tekniğiyle yapıştırdım. Pinterest'e girip boş etiket diye arattığınızda karşınıza yüzlerce etiket çeşidi çıkacaktır. Oradan beğendiklerinizi telefonunuza indirin. Ardından içerisine telefonlarda bulunan uygulamalarla istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Ya da bir yöntem daha söyleyeceğim. Kırtasiyeye gidin, A4 kağıdı değil de bir tarafı yapışkanlı kağıt isteyin. Ama öncesinde bu şekilde etiketlerinizi hazırlayın. Kırtasiyede de yapışkanlı kağıda renkli çıktı verilmesini isteyin. O yapışkanlı kağıtlar da böyle A4 kağıdı boyutunda oluyor. O yüzden kaç adet ve hangi boyutlarda istiyorsanız öncesinde onları söyleyin ki ayarlasınlar. Sonra basılan bu kağıtları istediğiniz boyutlarda keserek alt kısmındaki kağıdı çıkarıp yapışkanlı kısmını istediğiniz zemine yapıştırabilirsiniz. Bu durumda dekopaj tutkalına falan ihtiyacınız kalmıyor ama üzerinden mutlaka vernik geçmeniz gerekiyor. Videoya dönecek olursak kavanozların ortasına bir dekopaj tutkalı sürdüm. Ardından kağıtları yerleştirdim ve herhangi bir hava kabarcığı ve kırışıklık kalmaması için kuru bir peçete yardımıyla iyice yapışmasını sağladım. Daha sonra üzerlerine birer kat daha dekopaj tutkalı sürdüm. Kavanozların kapakları içinse yine A4 kağıdına yazdırdığım bu limon desenlerini yapıştırdım. Kapaklara uygun olması için ben onların boyutlarını bilgisayarda küçültmüştüm. Çıktısını aldıktan sonra da kenarlarından kestim ve dekopaj tutkalıyla yapıştırdım. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Özellikle bu boyadığım kavanozlar baharat takımı olduğu için ve mutfakta işte yağıydı, tozuydu, kiriydi bunlara maruz kalacağı için birer gün bekleyerek en az 2 kat vernik uygulaması yapmamız gerekiyor. Uygulama sonrası verniğin ve boyanın 21 gün kemikleşme süresi var. Bu süreyi doldurduktan sonra da elde rahatlıkla yıkayarak temizliğini sağlayabilirsiniz. Boya ve vernik kısmını tamamladım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Geldik son dokunuşlara. Boyadığım kavanozları doğal rafya ile süslemeyi seviyorum. O yüzden her birinin boğaz kısmına bu şekilde rafya bağlayarak çalışmamı
bitirdim. Bu boyadığım limonlu baharat takımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben özellikle böyle bembeyaz bir mutfakta hayal ettim de gerçekten çok şık durur. Maalesef oturduğum evin bembeyaz bir mutfağı yok ama birini hediye getirebilirim diye düşünüyorum. Sizler de böyle farklı boyutlarda kavanozları biriktirerek kendinize veya çevrenize çok güzel baharat takımları hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.